Halit abi, 137 gün 137 gün yollardaydın, Ankara'daydın ve 137. kez de geri çevirdin. 61 gün Ankara'daydın. Yolda giderken orada neler yaşadın abi? Şimdi yolculuk bayağı teferruatı var, uzun. Hikayesi uzun ama kısaca özetlemek gerekirse 3 Temmuz'da çıkmış olduğum yola 76 gün, işte 56 günü Riva'ya varmak, 51 İstanbul girişi, 5 günde Riva'ya yürüyüşü oldu. 56. gün Riva'daydım. Orada bir yürüyüş yaptık. Federasyona gittik. Talebimiz olacak dedik. Tabii dinlemediler. Alıştık artık. Zaten insanlar dinlemiyor, sağ olsunlar. Oradan da dedi ki eğer siz dinlemiyorsanız biz bir Cumhurbaşkanı'nın yanına gidelim. Halkın dedi külliye. Ne zaman isterseniz gelin dedi. Ben de onu duymuştum. Dedim gideyim yanına. 20 günde Ankara'ya sürdü. Sonra dedik ki ya gidelim dilekçe verelim, görüşelim. Başladım ben dilekçe verip görüşme talebinde bulunmaya. Orada bir kaptırmışım kendimi. 61 gün kaldım orada. 137 defa da kapıya gittim. Hani dedim ki halkın evi, benim evimde ya. Nihayetinde 5 dakika beni dinleyin. Kimse dinlemedi. Sanıyorum ki Cumhurbaşkanı'na haber verilmedi diye böyle iyi niyetli düşünüyorum ben. Ama kraldan fazla kralcıların olduğu bir ülkede o zaman sorunları demek ki yukarıdakiler dinlemiyor. Ve ne acıdır ki kapınızın önünde 61 gün duran bir kişi 137 defa geliyor ve size haber verilmiyorsa, en büyük sıkıntı bu diyorum. O zaman ülkedeki, şehirlerdeki sorunları size acaba haber veriyorlar mı? Hep bunun sistemini yaptım. Ve halkın evi diyorsunuz, bizim dinimize, Türk örf adetine göre kapıya gelen çevrilmez denilen bir dini yaşıyoruz ve 137 defa ben çevrildim. Polisler her seferinde aldı beni, bıraktı. 2 saat sonra ben bir daha gittim. Niye bekledin, niye geldin? 61. günün ben olmasını bekledim. Dilekçeme cevap aldım ve son gün dilekçemin resmi yazısını bile vermediler. Dedi ki öncekilerin aynı, yani bir daha gelme, işlemede koyulmaz falan dediler. Dedim ki tamam, buradaki serüvenimiz bitmiş. 61. günü de tamamladığım için sayılar da güzel oturdu. 137 gün, 137 sefer. Dedim ki şimdi mücadeleye memlekette dönüp devam edelim. Bitti mi? Kesinlikle bitmedi. 7 yıldır bitmiyor. Bitmeyecek de. 70 yılda olsa bitmeyecek. Sadece kupa olayı veya sadece Trabzonspor olayı değil. Ben Trabzon şehrinin içerisinde olan haksızlıkları da konuşuyorum. Burası benim şehrim. Ben kendi şehrime elimden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyorum. Bir ben mi varım? Bir sürü insan var ama insanların cesaretleri kırılmış. Artık mücadeleden vazgeçmişler. En büyük sorun zaten şehirdeki bu. Bu sorunu yaşıyoruz. İşte bunu dile getirmek için. Yani millet diyor ki yalvarıyor musun orada kupayı? Yok. Ben diyorum ki isterse bir taraftar gider müzeye kırar camı alır. Bizim derdimiz kupa değil. Bizim derdimiz hak sormak. Sorunumuz bu şehirdeki insanlar hak sormaktan vazgeçti. Ve benim en büyük sistemim kendi şehrimedir. Halit abi, tek başına belki sadece sen hala da kupa geleceğine inanıyorsun. Tüm Trabzon dediğin gibi bu kupa olayından artık yani bıraktılar, artık da istemiyorlar. Gelmesini de vazgeçmişlik, kabullenmişlik var. Evet. yani bir kez daha bir şeyler daha yaşayacağını söyledin. Bir kez daha gideceğini söylüyorsun. Yok, yeni bir macera atılacağını diyorsun. Yakın. Yeni bir macera olacak diyorsun. Sinemalarda. Abi, Trabzonspor kulübünden olsun, derneklerden, taraftar derneklerinden olsun, Trabzon'un halkından olsun destek buldum. Şimdi bizde bir söz var ya, diyor ya geliysen gel, gelmiysen haydi diye. Ben öyle çıktım yola. Geliysen gel, gelmiysen haydi dedim. Yani ben kimseden bir şey ummadım. Kimseden bir şey talep etmedim. Kimseye yanımda gelin durun demedim. Bir sözüm var. Çok diyen oldu. Abi arkandayız, abi arkandayız. Diyorum ki bana arkada adam lazım değil. Bana yanımda adam lazım. Ve ben hiç kimseye yanıma gel demem. Gelecek olan kendi kalkar gelir. Kimseye de zorlan niye yaptın ya da niye yapmadın denmez. Bu dava benim babamın davası değil. Kupayı alıp ben evin vitrinine koymayacağım. Zaten kupa sembolik. Zaten onu ben aldım ve şunu söyleyeyim, orada benim alnım açılmıştı. O kupada benim kanım var. Çünkü kupayı ben omuzlarıma kaldırdığımda komple kan oldu. Her yer kan oldu. Kupada kan oldu. Futbolcuların teri, benim kanım var. Ben akıtmam gereken kanı akıttım ona. Sorun kupa değildi. İstesem onu kırardım ve hep söylüyorum, affedersin, koyup onu içine işeseydim ne olacaktı? Kupa davası bitmiş. Sidikli kupayı kim koyar müzesine? Ama insanlara anlatamazdık bunu. Yani anlamayanlara yine burada sizin aracınızla söyleyeyim. Sorun kupayı almak değil. Sorun istemekten vazgeçmek. Hani bir sarı öküz hikayesi var ya, vermeyecektik diyor o öküzü. Biz öküzü verdik. 96'da verdik, 2004'te verdik. Bırakın da buna sahip çıkalım. Diyorlar ki şimdiye kadar neredeydin? Ya onlarca, on binlerce insan yürürken 10 binler vardı. Ama şimdi sorun şu, insan yok. Bir avuç insan. Ben Türkiye'nin yüz ölçümüne göre 1/3'ünü döndüm. Ve bu kilometre içerisinde bu davaya devam eden, işte avukat olsun, hukuki boyutta olsun veya işte ne bileyim sosyal medyadan yazanlar olsun veya işte mahkemelere gidenler olsun veya yurt dışında eylem yapanlar olsun, bir avuç insan, 100 kişiden fazla değil. Lafta 5 milyon taraftarız. Soruyorum, nerede?
Yönetimde seni arayabildi mi? Bir tek Ali Rıza Egemen yanıma gelmişti. Yolda güzergahındaydım. Geldi, selamlaştık, hal hatır sordu, gitti. Onun haricinde taraftar derneklerinden aramışlardı İstanbul'dayken. Girişte işte yanındayız dediler. Ben de hep diyorum yanımda olan kafanı çevirip bakacaksın yanında mı diye. Yani ya bir de şey dediler yani sen şunu da dediler bana burada basından da diyorlar. Yani sen hırsızlık yaptın, gittin kupayı çaldın, o yüzden insanlar yanında durmuyor. Bunu diyen Trabzonsporlu değildir benim nazım. Eğer bir Trabzonsporlu kupayı çaldım bana diyorsa Trabzonsporlu değildir. Çalınmış olan bir şeye sen alıyorsan bu çalmak değildir. Ve ben mahkeme gördüm. 15 gün cezaevinde yattım. Hırsızlıktan içeri attılar. İtiraz ettik. Dediler ki kamu malına zarar ve çıktım. Yani hırsızlık değil. Kamu malına zarar. Ya ve şu kupayı alıp ben satmayacağımın bir maddi değeri olmadığına göre zaten hırsızlık değildi. Ama insan dedik o hırsızlık yaptın şimdi biz sana sahip mi çıkalım? Çıkmayın. Sahip çıkın diyen var mı ki zaten? Benim birinin sahip çıkmasına ihtiyacım yok ki. Benim davayı sürdürecek insanlara ihtiyacım var. Sürdüren kendi nezdinde sürdürüyor zaten. Abi şey sorayım böyle ilk ya bir Trabzonsporlu ilk defa 2011 sene kupası ilk Trabzon tutan sensin. Evet. Tutan sensin. 4 yıl içerisinde. Getirseydin Trabzon'a ne yapacaktın? Da getirseydim ne yapacaktım? Onu benden bir Allah'ın kulunun alma şansı yoktu. Nasıl? Şimdi onu müzeye götürüp bıraksam hemen iade edecekler. Doğru mu? Doğru. Ben de diyecektim ki mahkeme süreci bitene kadar zaten talebim bu. Cumhurbaşkanı'na da talep edeceğim şey buydu. Mahkeme bitene kadar tarafsız bir yerde bu kupa dursun. Ben tarafsız olarak 7 emin olarak zimmetimi alacaktım. Saklayacaktım. Mahkeme bitti mi? Derlerse ki Fenerbahçe'nin verirdim. Ama Trabzonspor'unsa zaten bizdeydi. Gider müzeye koyardım. Emaneti alacaktım yani. Bir selfie yapardık onlara. Halit abi bu seneki Trabzonspor'u soralım abi. Trabzonspor sezona iddialı kadroyla başladı. Ancak hep kötü gitti. 50. yıl şampiyonluk parolası dendi. Şu anda aşağılara doğru oynayan bir Trabzonspor var. Dün akşam zor da olsa 3 puan aldık. Ersun Yanal'ın gidişi ve Rıza Çalınbay'ın takıma gelişi nasıl buluyorsun bu sene? Ersun Yanal'ın baştan gelmesi bence hataydı. Birçok Trabzonsporlu aynısını söylüyor benim gibi. Gitmesi doğru bir karardı. Geç bile kalınmıştı. Ya Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı altyapının zayıflığıdır. Ben yani yıldız futbolcu milyon dolarlar verene kadar verip de şampiyon olamıyorsan her birine 5 milyon 10 milyon dolar borçlanana kadar alma. 3. 4. oyna. Altyapını güçlendir o parayla. Altyapıdan 2 tane daha futbolcu çıkar ve o zaman iddialı oyna. Zaten 34 yıldır arada şampiyonluklarımız var. Onu geçiyorum da yani. Tarihe, takvime geçen 34 yıllık bir şampiyonluk yok. Zaten olmamışsın. 2011'i saymıyorum. Yani, o tarihleri saymıyorum. Yani istatistiklere göre olmamışsın. O zaman borcunu arttırmanın bir anlamı yok. Sen 100 milyon dolar daha borcunu arttırana kadar 100 milyon dolar daha altyapıya önem ver. Şimdi olma 5 sene sonra ol. 5 sene önceyi düşünelim. Birisi çıkıp deseydi ki ben sizi 5 sene sonra şampiyon yapacağım ama benden borçlanmamı beklemeyin. Yıldız futbolcu isimleri beklemeyin. Ben bunu yatırımı altyapıya yapacağım. Millet hiç kimse istemezdi. Derdi ki dalga mı geçiyorsun biz şampiyon olacağız. Ne oldu? 5 sene geçti. Bıraksaydık yapsaydı birileri bunu da şu anda şampiyon olsaydık. Bizim sistemimizdeki en büyük hata göz boyamayı seviyoruz. Göz boyayacak işler yapıyoruz. Ben katılmıyorum. Doğru bulmuyorum kendi adıma söyleyeyim yani. Bence en büyük hata Trabzonspor'un isimlere para verip kendi şehrinin futbolcularını öldürmesidir. Bence. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.